Merhabalar efendim, kanalıma hoş geldiniz. Cinsel ilişkiden sonra kanama neden olur? Kadınların başına sıklıkla gelen bir sağlık problemini konuşacağız bugün. Şimdi eğer sevgili kadınlar ilk cinsel ilişkiniz değilse, cinsel ilişkiden sonra kanama normal koşullarda beklediğimiz bir durum değildir. Tabii ki ilk cinsel deneyimde bu vajinaya girişle beraber vajinanın yırtılmasına, bazen de kalın kızlık zarının yapısındaki açılmalara bağlı, damarlanmalara bağlı çok az bir miktarda kanama görülebilir. Bu normal bir durumdur. Ama ilk cinsel ilişkinin üzerinden epey zaman geçmiş, diyelim ki 10 yıllık evlisiniz ya da 10 yıllık bir birlikteliğiniz var. İlişkiden sonra ya da birkaç gün sonra kanama fark ettiniz. O zaman mutlaka ki bir jinekoloji hekiminin kapısını çalmanız gerekiyor. Çünkü bu çok normal bir durum değil. Bazen de çok önemli jinekolojik problemlere neden olabilir veya önemli bir jinekolojik problemin ilk belirtisi de olabilir. Ondan dolayı da öyle kanama azdı, çoktu, miktarına bakılmaksızın, gününe bakılmaksızın mutlaka eğer böyle bir problem karşınıza geldiyse, ilişkiden sonra kanamanız olduysa mutlaka jinekoloji hekiminize başvurun. Hekiminiz sizi muayene ettikten sonra gerekli tetkikleri ister. Bazen bir tedavi önerir, bazen cerrahi, ilaç tedavisi ve soruna göre bir tedavi planı size mutlaka ki önerecektir. Evet, şimdi cinsel ilişki sırasında ya da ilişkiden birkaç gün sonra ya da ertesi gün karşınıza gelen lekelenme ya da aşırı şekildeki bu pembe, kırmızı vajinal kanamalar önemli bir hastalığın belirtisi olabilir. Böyle bir kanama olduğunda hekiminize mutlaka ertelemeden gidiyorsunuz. Peki 13 tane sebep sayacağım size. İlişkiden sonra kanamaya neden olabilecek 13 tane problem var. Bunları sayacak olursak bu sebepler neler? Birincisi servisit. Yani rahim boynunun, rahim ağzının enfeksiyonu. Böyle bir durum olduğu zaman buraya penis penetrasyonu olduğunda penisin temasına bağlı, burada fragil bir yapı varsa enfeksiyona bağlı, o zaman bir kanama olabilir. İşte bu serviste en çok neden olan bakteriler ve enfeksiyon etkenleri neler? Birincisi Chlamydia, diri trichomoniasis dediğimiz hastalık. Gardnerella vaginalis'in neden olduğu bakteriyel vaginozis ya da vajinal florayı bozan başka serviksteki enflamasyon süreçleri kanamaya neden olabilir. Peki tedavide ne yapıyoruz bir? Öncelikli olarak hangi enfeksiyona neden olan mikrop varsa onu tespit ediyoruz. Ona göre de antibiyotik tedavisi, vajina florasının yeniden laktobasillerin güçlendirilmesi, bağırsak florasının düzenlenmesi gibi durumları tedavi ediyoruz. Şimdi bu enfeksiyonları tedavi etmediğimiz zaman rahim ağzı yaralarına neden oluyor. Veya bu enfeksiyon rahimin içine doğru yayılabiliyor, tüplere doğru yayılabiliyor, yumurtalıklara doğru yayılabiliyor. Hatta karın içi organlarına yayılabiliyor. Yumurtalıkta apseler, tüplerde tıkanıklık vesaire, böyle gerçekten de ciddi bir duruma neden olabilir. Onun için de böyle bir enfeksiyon şüpheniz varsa ve kanamanız varsa mutlaka ki hekiminize başvurun. İkinci sebep, yani 13 maddeden bir diğeri vajinit. Vajinit ne demek? Vajinanın enflamasyonu demek. Bazen mantarlar, bazen bakteriler, bazen işte virüslerin neden olduğu enfeksiyonlar vajina duvarının böyle incelmesine ve kolaylıkla fragil hale gelip ilişki sırasında kanamasına neden olabilir. Bunun da tedavisi yine hangi mikrobun olduğu tespit edilip ona göre tedavi edilmesi. Bir diğeri servikal polip, yani rahim ağzı polibi. Bu servikal kanalın dış yüzeyinden kaynaklanan bazen hormonal, bazen kronik inflamasyonlara bağlı gelişen böyle rahim içinin dışarıya doğru üzüm tanesi gibi kanadığı durumlardır. Üzüm tanesi gibi dışarıya çıkar ve çoğunlukla iyi huyludurlar bunlar. Herhangi bir şikayet yaratmıyorsa hani çok da tedaviye gerek yok. Ama çoğunlukla kanamaya neden oldukları için jinekolojik muayenede tespit edilebilirler. Çıkarılması kolaydır. Muayene sırasında alınır. Hani herhangi bir anesteziye gerek yoktur. Çok da ağrılı bir işlem değildir çıkarılması. Biz bunları, polipleri aldıktan sonra mutlaka patolojik incelemeye gönderiyoruz. Çünkü binde bir de olsa rahim, bu polipler kanserojen olabiliyor. Bunu da tedavi etmek gerekiyor. Polipler fragil oldukları için ilişki sırasında kanama yapabiliyor. Çoğunlukla iyi huylu yapılardır. Bazen de vajina içinde bu polipler oluşabiliyor. Çok nadir de olsa. İşte bunları da mutlaka düzenlemek gerekiyor. Adet dönemlerinde polipler daha çok büyürler, daha fazla kanamaya da neden olabilirler. Özellikle
Hemen ilişki anında taze kırmızı kanamaya neden olurlar. Bazen ilişkide temasa bağlı ilişkinin ağrılı olmasına da neden olurlar. Ama tedavisi kolaydır, basit. Jinekolojik muayene sırasında alınabilirler, kolaylıkla alınabilirler. En çok görülen cinsel ilişkideki kanama sebeplerinden birisi servikal poliplerdir. Rahim ağzındaki bu üzüm tanesi gibi yapılardır. Dördüncü sebep atrofik vajinit dediğimiz durum. Bu atrofik vajinit, vajinal kuruluk, genellikle menopoza bağlı, bu östrojen eksikliğine bağlı olan bir dönemde karşımıza gelir. Bazen ama doğum kontrol hapı kullanıldığında da atrofik vajinit oluşabiliyor. Ya da cinsel uyarı yetersiz aldıysa kadın, o zaman da kuruluk olabiliyor. Ya da doğum sonrası emzirme döneminde de bu atrofik vajinit dediğimiz durum, vajinal kuruluk olabiliyor. Bu ilişki sırasında vajina yeterince kayganlaşmadığı için, vajinal salgılar da yeterince salgılanmadığı için penetrasyon sırasında vajina duvarlarında tahrişe neden oluyor. Bu da ilişki sırasında kanamaya neden olabiliyor. Ne yapılabilir? İşte kayganlaştırıcı jel kullanabilirsiniz. Mukoza dokusunun nemlenip kuvvetliliğinin artırılmasını sağlamak için menopozda lokal östrojen tedavileri, PRP, karbondioksit lazer, hyaluronik asit tedavisi gibi tedavileri yaptığımızda işte bu durumu genellikle önüne geçmiş oluyoruz. Böyle bir sorunuz varsa mutlaka hekiminize başvurun. Diğer bir sebep de İşte bu vajinal kuruluk dediğimiz zaman bu menopozdan farklı bir durumdur. Cinsel uyarılma yeterli olmadığı zaman kadın o zaman kuruluk yaşayabilir. Cilt dokularındaki kuruluk olursa da işte temas sırasında tahriş, hasar, kadında işte bu noktada acı, yanma, kanama meydana gelebiliyor. Vajinal kurulukta ihmal edilmemesi gereken diğer bir sebep. Bir de ilişki sırasında kadın yeterli uyarılmadıysa penetrasyon sırasında vajina yırtıldığı için o sürtünmeye bağlı yeterli ıslanma olmaması nedeniyle vajinal kanama olabiliyor. Onun için ön sevişme yeterli ıslanma olmadan, ön sevişme yapılmadan penis vajinaya alınmaya çalışılmamalı. Buna dikkat etmeliyiz. 6. madde erkeklerden kaynaklı. Yani bazen erkekten kaynaklı organik ya da başka işte taşkum gibi hastalıklara bağlı erkek menisinde kan olabiliyor. O zaman biz bunu kadın kanaması gibi düşünebiliyoruz. Eğer jinekolojik muayenede herhangi bir kanama yapıcı sebep bulamazsak o zaman erkek faktörünü gözden geçirilmesi için eşinizle ürolojiye gitmesini isteyebiliyoruz. 7. rahim ağzı yarası. Rahim ağzı yarasının görselini arkadaşlarım buraya paylaşacaktır. Bu rahim ağzının fragil hale gelip ilişki sırasında kolayca kanadığı bir hastalıktır. Bu rahim içinin kanalını döşeyen bu yumuşak glandüler bir epitel yapısı vardır. Bu rahimin ağzına doğru, dışarıya doğru böyle genişlediği, aslında bazen de ektropiyon dediğimiz bir duruma neden oluyor. Bazen hiçbir semptom yapmıyor ama bazen de akıntıların miktarı artıyor. Kadının her gün adet olur gibi bir vajinal akıntısı oluyor, sümüksü bir akıntısı oluyor. İlişki sırasında kanama, ilişki sonrası kanama, adet düzensizliğine, adet bitiminde lekelenmeye neden olabiliyor. Bunu halk arasında ne diyorlar? Rahim ağzı yarası yakılması dediğimiz tedavi, koter, lazer, kriyoterapi gibi tedavilerle sorun ortadan kaldırılabiliyor. Ben klinik pratiğimde daha çok lazer ve kriyoterapiyi planlıyorum. Çünkü elektrikle yakma tedavisinde tekrarlama olasılığı çok yüksek ve ağrılı bir işlem. Ve bazen böyle şunu daha da derinleştirdiğini görebiliyoruz. Onun için böyle bir rahim ağzı yarası durumunuz varsa karbondioksit lazerle ya da kriyoterapiden fayda görebilirsiniz ve ihmale gelmez. HPV enfeksiyonu eklendiğinde ileride bu rahim ağzı yarası, rahim ağzı kanseri yönünde dönüşüm gösterebilir. Mutlaka tedavisine olmalısınız. Bir diğer madde, 8. madde, gebelikte cinsel ilişki sırasında kanama olması. Bu önemli bir durum. Yani düşük riskini gösterebilir, bebeğin eşinin önde yerleştiğini gösterebilir, rahim ağzında kısalığı gösterebilir, bebeğin eşinin erken ayrıldığını gösterebilir. Gebelikte vajinal kanama, ilişki sırasındaki vajinal kanama bizim en önemsediğimiz konulardan biri ve bu şikayet olduğu zaman da mutlaka hekiminize başvurmanızı istiyoruz. Çünkü hem sizin hem de bebeğinizin hayatıyla tehdit eden bir duruma neden olabilir. Bir diğer kanama nedeni rahim ağzı kanseri ki bizim en korktuğumuz durum budur. İlişki sonrası kanama belirtisiyle rahim ağzı kanseri kendini ilk olarak bulgu verebilir. Düzenli olarak pap smear testi yapmanız gerekiyor. Bu hastalıktan bu şekilde işte erken tanı alarak korunmanıza yardımcı olur. Şimdi rahim ağzı kanseri çok sinsi ve ne yazık ki son dönem geç bulgu veren bir hastalık ve en çok bulgusu da ilk karşımıza gelen bulgusu da ilişki sırasında, ilişki sonrasında kanlı akıntı ya da kanama. Serviks kanseri olan hastaların %11'inde ilişki sonrası kanama
rutin olarak gözükmekte. Yani sessiz olun. Böyle bir durumunuz varsa mutlaka hekiminize başvurun. Çünkü bunlar çok erken evrede yakalandığında basit bir tedaviyle, işte konizasyon gibi, lip terapi gibi tedavilerle o doku oradan uzaklaştırılıp normal günlük hayatınıza devam edebiliyorsunuz. Ama bu tanı atlandığında o zaman çok daha radikal cerrahiler, kemoterapi ve radyoterapi süreçleri sizi bekliyor olabilir ve hatta geç tanı ne yazık ki istemediğimiz sonuçlarla karşı karşıya kalmanıza neden olabilir. 10. madde pelvik organ prolapsı, yani rahim sarkması, idrar kesesi sarkması, bağırsak fıtıklaşması, işte rahim ve rahim ağzı vajinanın dışına doğru böyle yer değiştirir. İşte rahim ağzı dışarıya doğru çıktıkça penetrasyon sırasında temas eder. İnflamasyona, sürtünmeye, tahrişe neden olur. Bu da kanamaya neden olur. Şimdi hafif bir rahim sarkması varsa pelvik taban fizyoterapisi, kilo verme tedavileri faydalı olabilir. Karbondioksit, lazer, PRP tedavileri, ama ileri durumda bir rahim sarkması varsa, pelvik taban prolapsı varsa o zaman cerrahi tedaviler gündeme gelecek. O noktada size bu konuda yardımcı olabileceğiz. 11. madde. Kadında pıhtılaşma bozukluğu varsa, kanama bozukluğu varsa, buna sebep olacak bir sağlık sorunu varsa o zaman ilişki sonrası da kanama yaşayabilir. Bazen de kan sulandırıcı kullanan, işte aspirin kullanan, kan sulandırıcı iğneler kullanan kadınlarda da bu kanama bozukluğu tetiklenir. Ama bu önemli bir şey değildir. Çoğunlukla kendiliğinden geçer. Ama kanama bozukluğuna bağlı bir pıhtılaşma sorunu, hastalığınız varsa o noktada mutlaka hekime başvurmak gerekiyor. Evet, geldik 12. maddeye. Şimdi adete yakınsanız ya da adetinden yeni temizlenmişseniz, bunda şöyle bir kural vardır. Adete yakın 3 gün, adet bittikten sonraki ilk 3 gün ilişkiye girdiğinizde rahim duvarında kırılma kanaması ya da içeride kalan kanların, pıhtıların atılmasını dediğimiz bir kanama olabiliyor. Yani biz bunu normal kabul ediyoruz. Anormal bir durum kabul etmiyoruz. Adetten temizlendiniz, yıkandınız, ertesi gün eşinizle beraber oldunuz. Bir miktar lekelenme ya da kanama oldu. Bu normal bir durum. Ama tabii ki jinekolojik muayene sonrası anormal herhangi bir şey tespit edilmemişse. İlk 3 gün veya adete yakın ilk 3 gün ilişkide olan kanamaları normal kabul ediyoruz. Bu anormal bir durum değil. Şimdi geldik son maddeye. Bir diğer korktuğumuz vajinal kanserler. İşte vajina, vulva ve o bölgedeki ne yazık ki kanserler de vajina duvarının yapısını değiştirir ve vücut dokular daha fragil hale gelir. Enflamasyona daha açık hale gelir. İlişki sırasında kanamaya sebep olan diğer sebepler arasındadır. Siz olun. Cinsel ilişkiden sonra herhangi bir kanama durumu yaşıyorsanız, ilişki sırasında, ilişkiden sonra, ilişkiden bir hafta sonra gibi o noktada mutlaka hekime başvurup bunun sebebini, bu saydığım sebeplerden biri mi diye hekiminizin sizin muayenenize göre yol almasına mutlaka müsaade edin ve bu noktada başvuruda bulunun. Bir sebep bulunamıyorsa da o noktada bu saydığım yine sebeplerle alakalı olabilir. Eşinizin menisinden kaynaklı olabilir, adet bitiminde olabilir, enfeksiyon sebepli olabilir. Ama en korktuğumuz vulva, vajina ve rahim ağzı kanserleri %11 olasılıkla olabiliyor. Bu ihmale gelmez. Evet sevgili hanımlar. Çok merak edilen ve çok da böyle önemli, üzerinde durduğum bir konudur bu benim. İsterim ki bütün kadınlar bu videoyu izleyebilsin. O nedenle de bunu sevdiğiniz arkadaşlarınızla, diğer kadınlarla bu videoyu mutlaka paylaşın. Çünkü bazen böyle önemsemeyiz, ihmal ederiz. İşte bu sefer oldu, öbür sefer olmadı. Herhalde kastım kendimi. Herhalde işte şöyle oldu, böyle oldu. Yani bazen böyle aklileştirme yaparız, normalleştirmeye çalışırız ama hiçbir zaman cinsel ilişki sırasında ya da sonrasında kanama normal bir durum değil bu anlattıklarıma göre. Onun için de mutlaka kardeşinize, arkadaşınıza, kızınıza, annenize bu videoyu paylaşın. Ne kadar çok kadına ulaşabilirse o kadar erken tanı ve sağlıklı yaşam bekliyor onları. Bu konuyla ilgili merak ettiğiniz başka bir şey varsa mutlaka yorum yazın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle efendim. Sağlıkla kalın.